İsviçre, Avrupa'nın ortasında denize kıyısı olmayan, dünyanın en zengin ve en huzurlu ülkelerinden biri. Ülke konum itibarıyla Avrupa'da yer alıyor. Kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusundaysa Avusturya ve Liechtenstein ile çevrili. Teknik olarak başkenti olmasa da bilinen başkenti Bern, en büyük şehri ise Zürih. Ülkenin toplam yüz ölçümü 41.285 km². Yani Konya'dan biraz daha büyük. İstanbul'dan İsviçre'ye uçak yolculuğu ortalama 3 saat sürüyor. Ülke meşhur Alp dağları, göller ve yemyeşil vadilerle kaplı bir cennet. Doğal kaynakları sınırlı, denize çıkışı yok. Buna rağmen kişi başına geliri, inovasyonu ve yaşam kalitesiyle zirve olmuş bir ülke burası. Bu duruma İsviçre paradoksu deniyor. Petrolden altına hiçbir doğal kaynağı olmamasına rağmen İsviçre, dünyanın en zengin ve en istikrarlı ekonomisine sahip. 2024 itibariyle nüfusu 9 milyon. Nüfusun %28'i ise yabancı uyruklu. Kişi başına düşen 83.600 frank milli gelirle dünya sıralamasında ilk 3'te. Ülkenin kendi ortak dili olmasa da 4 resmi dili var. %62'si Almanca, %23'ü Fransızca, %8'i İtalyanca ve 5'i Romanşça konuşuyor. Bu dil yapısı barış içinde bir arada yaşatan çok dilli bir yapıya sahip. Çoğu İsviçreli okulda 2 resmi dili ve İngilizceyi öğrenir. Özellikle Zürih ve Cenevre gibi büyük şehirlerde ortak iletişim dili İngilizcedir. Peki bu küçük ülke nasıl doğdu? 13. yüzyılda 3 kanton bir araya gelerek bir konfederasyon ülkesi haline geldi. 1815'ten bu yana İsviçre, tarafsızlık politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Bu hikayenin ayrıntılarına birazdan geleceğim. Ama önce ülkenin nüfus yapısına bakalım. İsviçre'nin nüfusu yaklaşık 9 milyon demiştik. Bu artış büyük ölçüde göçler sayesinde oluşuyor. 2024 sonunda nüfusu 9 milyon 50 bine çıkarak ülke tarihinin rekorunu kırdı. Nüfusun yaklaşık %72'si İsviçreli, %3.9'u Alman, %3.8'i İtalyan, %3'ü Fransız, %0.8'i Türk, %16.5'i ise diğer milletlerden oluşuyor. Ülkedeki doğurganlık oranı 1.29. Bu İsviçre tarihindeki en düşük seviye. Nüfusun dağılımına baktığımızda 65 yaş ve üzerindekiler yaklaşık %20'lik bir paya sahip. Medyan yaş ise İsviçre'de 43 yıl. Türkiye'de ise bu oran 34 yıl. İsviçre paradokslarla dolu bir ülke. Doğal kaynak fakirliğine ve zor coğrafyasına rağmen dünyanın en yüksek refah seviyelerinden birine sahip. 4 farklı dil ve kültür barındırmasına rağmen ulusal birlikten ödün vermiyor. Barışçıl kimliğiyle tanınsa da kişi başına düşen silah sayısında dünyanın en üst sıralarında yer alıyor. İşte tüm bu çelişkiler İsviçre'yi daha da ilginç kılıyor. Şimdi gelin, bu ülkenin zenginliğinin kaynaklarından, günlük yaşamına, demokrasi anlayışından, gölgede kalan karanlık yönlerine kadar derinlemesine bir yolculuğa çıkalım. Peki İsviçre'yi böylesine zengin yapan kaynaklar neler? Bunun tek bir cevabı yok. Karşımızda farklı unsurların birleştiği çok katmanlı bir başarı hikayesi var. En önemli faktörlerden biri, ülkenin dünyanın dört bir yanından eğitimli ve nitelikli insan gücünü kendine çekme becerisi. Bilim insanları, finans uzmanları, mühendisler ve yaratıcı beyinler, yüksek yaşam standardı, istikrarlı ekonomi ve cazip ücretler sayesinde İsviçre'yi tercih ediyor. Sonuçta nüfusun %40'ı göçmen kökenli ve her 3 kişiden biri yabancı pasaport taşıyor. Yani ülke adeta çok uluslu bir yetenek havuzu. Bu uluslararası iş gücü, İsviçre ekonomisinin yüksek katma değerli alanlarında, yani ilaç, biyoteknoloji, finans, mühendislik gibi sektörlerde kritik bir rol üstleniyor ve inovasyon kapasitesini sürekli besliyor. Bir diğer zenginlik kaynağıysa yüksek katma değerli üretim ve köklü inovasyon kültürü. İsviçre, Küresel İnovasyon Endeksinde tam 14 yıldır aralıksız dünya birincisi. Zürih'teki ve Lozan'daki prestijli üniversiteler, Roche ve Novartis gibi ilaç devleri bu ekosistemin parçası. Patent üretiminde, Ar-Ge harcamalarında ve ileri teknoloji ihracatında
kişi başına dünya lideri. Kısacası bilgiye dayalı ekonomi, İsviçre'nin zenginlik hikayesinin merkezinde yer alıyor. Elbette İsviçre'nin zenginliğinde finans sektörü ve bankacılık sırlarının payı çok büyük. Yüzyılı aşkın süredir İsviçre bankaları, küresel servetin en güvenli limanlarından biri. 1934'te yürürlüğe giren sıkı banka gizliliği yasaları ülkenin bu imajını daha da pekiştirdi. Bugün dünya offshore servetinin yaklaşık 1/3'ü İsviçre bankalarında tutuluyor. Bu devasa fon ülkeye her yıl milyarlarca dolarlık finansal gelir sağlıyor. Güvenli liman imajı hem uluslararası yatırımcıları çekiyor hem de İsviçre frankını küresel ölçekte güvenilir bir para birimi haline getiriyor. Bağımsız Merkez Bankası ve istikrarlı para politikası ise frankın değerini koruyor. Böylece halkın alım gücü güçlü kalıyor. Bir diğer zenginlik kaynağı ise yüzyıllardır süregelen yüksek katma değerli geleneksel sektörler. İsviçre saatçiliği yalnızca bir meslek değil, nesilden nesile aktarılan bir aile mirası. Kusursuz işçilik ve prestij denince akla ilk gelen ülke burası. Rolex ve Patek Philippe gibi markalar lüks saatçilikte İsviçre'nin tartışmasız liderliğini temsil ediyor. Çikolata söz konusu olduğundaysa Toblerone'un ikonik üçgenleri, Nestlé'nin dünya çapındaki ağı ve Lindt'in ipeksi dokusu. Bunlar sadece damakları değil, ülkenin ihracat gelirini de tatlandırıyor. Ve tabii İsviçre peyniri ile süt ürünleri. Hem dış pazarda güçlü bir gelir kapısı, hem de ülkenin marka değerini zirveye taşıyan unsurlar. Turizm sektörü de ekonomiye büyük katkı sunuyor. Mesela 2024'te İsviçre'de konaklama tesislerinde 42,8 milyon geceleme ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Bunun yaklaşık 21,6 milyonu yabancı, 21,2 milyonu yerli misafirlerden geldi. Aynı yıl yurt dışından gelen ziyaretçilerin harcamaları yaklaşık 19,6 milyar frank oldu. Alplerin manzaraları, kayak merkezleri, göl kentleri ve küresel etkinlikler her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çekiyor. Lüks ve kongre turizmi de bu performansı destekliyor. Bütün bu taşlar yerine oturduğunda İsviçre'nin zenginlik denklemi netleşiyor. Küçük ama eğitimli bir nüfus, köklü inovasyon kültürü, güvenli finans merkezi olmanın getirdiği sermaye çekim gücü, siyasi istikrar ve tarafsızlık, ayrıca ilaç, makine, saatçilik ve ileri teknoloji gibi yüksek katma değerli niş sektörlerde küresel liderlik. Gelir dağılımı cephesinde Gini endeksi 0,33 civarında. Yani Avrupa ortalamasına göre daha dengeli. Buna rağmen büyük şehirlerle kırsal kantonlar arasında ve yerli nüfus ile göçmen iş gücü arasında ücret ve fırsat farkları zaman zaman belirginleşiyor. Özellikle yüksek kira ve yaşam maliyetleri düşük, orta gelirli göçmenler için büyük kentlerde baskı yaratabiliyor. İş gücü piyasası güçlü. 2024 ortalama işsizlik %2,4 civarında. Kişi başına düşen milli gelirse 2024'te 83.600 frank. Yani İsviçre bu göstergede dünyanın en üst liginde. İsviçre'yi başka ülkelerden ayıran bir özellik daha var. Nasıl yönetildiği. 1848'den beri federal bir cumhuriyet ve doğrudan demokrasiyle yönetiliyor. Yani tepeden inen kararlar kadar sandığa giden kararlar da var. İsviçre 26 kantondan oluşuyor. Her biri geniş özelliğe sahip. Eğitim, polis, vergi gibi alanlarda kendi kurallarını koyabiliyorlar. Federal çatı ortak ilkeleri koyar. Kantonlarsa gündelik hayatın ayrıntılarını belirler. Peki kanton ne demek? Sözcük Fransızca kantondan geliyor. Kökü ise İtalyanca köşe, bölge anlamına gelen kantone kelimesine dayanıyor. İsviçre bağlamında pratikte federal devletin yarı bağımsız eyaletlerini ifade eder. Kısacası küçük birimler, büyük yetki. İsviçre modelinin tam olarak temel mantığı bu. Federal düzeyde tablo net. Yürütme 7 üyeli federal konsey, yasama ise 2 meclisli federal meclisten oluşuyor. Resmi bir devlet başkanı yok. Konsey üyeleri her yıl dönüşümlü olarak konfederasyon başkanı unvanını alıyor. Fakat bu görevde büyük ölçüde sembolik. Asıl fark doğrudan demokrasi. İsviçre'de yılda birkaç kez sandık kuruluyor. Yani vatandaş sadece temsilci seçmiyor, kanunun kendisine de karar veriyor. Peki federal yapı nasıl işliyor?
Birincisi fakültatif yani isteğe bağlı referandum. Parlamento bir kanun geçirdikten sonra 100 gün içinde 50 bin imza toplanırsa konu sandığa gider. Örneğin 2005'te Schengen Anlaşması bu yolla oylamaya sunuldu ve %54 evetle geçti. İkincisi ise halk inisiyatifi. Herhangi bir grup 18 ayda 100 bin imza toplarsa yasa değişikliği teklifi oylamaya gidebilir. Örneğin 2009 minare yapımının yasaklanması teklifi %57 oyla kabul edildi. 2021'de yüzün peçeyle örtülmesini yasaklayan teklif %51 oyla geçti. Aynı yıl evlilik eşitliği %64 oyla onaylandı. Tabii şaşırtıcı kararlar da mümkün. 2012'de yıllık ücretli iznin 4 haftadan 6 haftaya çıkarılması teklifi de reddedildi. Daha çok tatil yerine rekabet gücü ağır bastı. Kısacası İsviçreliler yalnızca oy verip kenara çekilmiyor. Yasa çıkarıyor, yasayı durduruyor. Anayasaya madde ekliyor. Bu da ülkenin siyasal kültürüne benzersiz bir vatandaş ortaklığı ritmi kazandırıyor. Doğrudan demokrasinin zorlayıcı bir yüzü de var. İsviçre'de kadınlara federal seçimlerde oy hakkı ancak 1971'de ülke çapındaki referandumda erkek seçmenlerin onayıyla verildi. Pek çok ülke yıllar önce bunu başarmışken İsviçre'de referandumlar defalarca hayır dediği için hak çok geç verildi. Bu doğrudan demokrasinin bazen ilerlemeyi yavaşlatabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Buna rağmen toplum bu sistemi benimsiyor ve gurur duyuyor. Katılımcı kültür çok güçlü. Vatandaşlar yılda ortalama 3-4 kez sandığa gidiyor ve aynı gün birden fazla konuyu oyluyor. Konuların yelpazesi çok geniş. Örneğin 2018'de inek boynuzlarına devlet desteği teklifi reddedildi. 2014'te İsviçre altınını koru girişimi reddedildi. 2020'de Avrupa Birliği ile serbest dolaşımı sınırlama teklifi de reddedildi. Süreç boyunca kantonlar ve federal hükümet oylama öncesi seçmene bilgilendirme broşürleri ve tavsiyeler sunuyor. Ancak son sözü daima seçmen söylüyor. Bu gelenek vatandaşlara güçlü bir sorumluluk bilinci aşılıyor. İnsanlar karar süreçlerine ortak oldukları için vergiden kurallara kadar kamu işlerine daha fazla özen gösteriyor. Siyasetçiler de büyük adımları atmadan önce mutlaka halkın nabzını yokluyor. Evet, bu model zaman zaman yavaş ve zahmetli olabilir. Ama İsviçre'nin siyasi istikrarının ve toplumsal uzlaşmasının temel dayanıklarından biri. Özetle federal doğrudan demokrasi İsviçre'yi gerçekten sıra dışı kılıyor. Halk adeta ülkenin CEO'su gibi, hükümet ise daha çok yürütme ve koordinasyon rolünü üstleniyor. Bu da yönetime duyulan güveni arttırıyor ve sistem biziz duygusunu sürekli canlı tutuyor. Dağlarla çevrili İsviçre'nin yüzyıllardır tekrarladığı bir motto var. İsviçre, işgal edilemez bir kaledir. 1815'ten beri tarafsızlar. Savaşlara hiç girmediler. Ama savunma konusunda başına gelmeden hazırlıklı ol anlayışı hakim. Bu stratejinin adı ulusal sığınak. Plan basitti. Gerekirse ordu dağların içine çekilecek ve Alpler aşılmaz bir kaleye dönüşecekti. Geçitler yeraltı sığınaklarıyla güçlendirildi, tünellere gizli toplar yerleştirildi. İkinci Dünya Savaşı'nda bu plan daha da büyüdü. İsviçre, düşman ilerlerse köprüleri, tünelleri ve pistleri havaya uçuracak düzenekler kurdu. Nazi Almanyası'nın Operasyon Tannenbaum adıyla bir işgal planı yaptığı biliniyordu. İsviçre ise gerekirse her şeyi yıkar, dağlarda savaşırız mesajıyla hazır bekledi. Soğuk Savaş boyunca da yaklaşık 2000 köprü, tünel ve yol tek bir komutla imha edilebilecek şekilde patlayıcılarla donatıldı. Amaç netti. İşgalciyi yavaşlat, yıprat ve dağ kalelerinde diren. Bu sistemlerin son kalıntıları 1990'larda tamamen kaldırıldı. Fiziksel savunma hatları kadar sivil savunmaya da önem veriliyor. İsviçre'de her binada sığınak bulundurmak yasal bir zorunluluk. Bugün ülkede yaklaşık 370 bin sığınak var ve toplam kapasite 9,3 milyon kişiyle ülke nüfusunun tamamından bile fazla. Sığınakların çoğu apartman bodrumlarında yer alıyor. Örneğin Lozan Anagarı'nın altında 3000 kişilik bir nükleer sığınak bulunuyor. Her İsviçreli için en az 1 metrekare sığınak alanı yasal olarak garanti altında. Bu yüzden İsviçre
nükleer hazırlıkta sık sık altın standart olarak anılıyor. Bu sığınaklar sadece nükleer saldırı için değil, doğal afetler gibi acil durumlar için de tasarlandı. Barış zamanında ise sığınaklar boş kalmıyor. Kimi kiliseye, kimi tırmanış salonuna, kimi ise müzik stüdyosuna dönüştürülmüş ama hepsi gerektiği anda hızla asli görevine dönecek şekilde hazır tutuluyor. İsviçre'nin kale ülke anlayışının özü caydırıcılık. Amaçları şu: İsviçre'ye girmek o kadar zahmetli ve pahalı görünsün ki kimse denemeye bile kalkışmasın. Ve bu strateji 1815'ten bu yana işe yaradı. Hiçbir ordu İsviçre topraklarına saldırmadı. Sonuç net: barış istiyorsan savaşa hazır ol sözü burada bir devlet felsefesi. Her evin altı bir sığınak, her köprü bir tuzak, her dağ bir siper. İsviçre denince akla ilk gelen kelime tarafsızlık. 1815'ten beri resmi olarak tarafsız bir ülke ve bu sayede 2. Dünya Savaşı'na da katılmadı. Ama bu tarafsızlık sadece barışçıl bir duruş değildi. Aynı zamanda zekice kurgulanmış bir çıkar politikasıydı. 2. Dünya Savaşı sırasında İsviçre bir yandan müttefiklerle ticaret yaparken diğer yandan Nazi Almanyası'yla da ilişkilerini sürdürdü. Nazilerden tonlarca altın satın aldı ve bu altınların bir kısmı işgal edilen ülkelerden yağmalanmış, hatta toplama kamplarındaki kurbanlardan alınmış altınlardı. Bu durum savaş bittikten sonra ortaya çıktı. İsviçre büyük bir tepkiyle karşılaştı. 1946'da bir anlaşma imzalayarak 250 milyon İsviçre frangı tazminat ödedi ve soykırım kurbanlarının sahipsiz banka hesaplarını araştırmak zorunda kaldı. Savaş yıllarında tarafsızlık kalkanı İsviçre'ye yalnızca güvenlik sağlamadı, aynı zamanda büyük bir ekonomik avantaj getirdi. 1934'te çıkarılan bankacılık yasasıyla müşteri bilgilerini açıklamak suç haline geldi. Bu banka gizliliği yasası İsviçre'yi dünyanın kasası yaptı. Vergi kaçıran milyarderlerden diktatörlere, mafya liderlerinden savaş zenginlerine kadar pek çok kişi servetini buraya taşıdı. Hatta söylentilere göre Hitler'in generalleri bile paralarını buraya yatırmıştı. Belki de Hitler'in İsviçre'ye dokunmamasının sebeplerinden biri de buydu. Bugün İsviçre hala yaklaşık 2,5 trilyon serveti yöneten, dünyanın en zengin, en büyük gizli finans merkezi. Finans sektörü, ülkenin toplam ekonomik üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Elbette bu durum, uluslararası baskıları da beraberinde getirdi. Son yıllarda İsviçre, kara para aklama önlemlerini sıkılaştırmak ve bazı ülkelerle otomatik bilgi paylaşımına başlamak zorunda kaldı. Ama hala tam anlamıyla şeffaf olduğu söylenemez. Kısacası İsviçre, tarafsızlık politikasını sadece savaştan uzak durmak için değil, aynı zamanda ulusal çıkarlarını, ekonomik gücünü ve uluslararası etkisini korumak için de kullandı. Bu politika büyük kazançlar sağladı. Ama ahlaki açıdan bıraktığı soru işaretleri hala hafızalardan silinmedi. İsviçre ordusu da bildiğimiz klasik ordulara benzemiyor. Sistem tamamen milis esasına, yani eğitilmiş sivillere dayalı. 19 yaşındaki her erkek yaklaşık 5 ay temel eğitim alır. Ardından 30'lu yılların ortasına kadar her yıl birkaç haftalık tatbikatlara katılır. Bu yüzden İsviçre, sivil silah sahipliğinde dünyada üst sıralarda yer alıyor. Ama buradaki silah kültürü farklı. Silah bir saldırı aracı değil, bir sorumluluk ve disiplin sembolü olarak görülüyor. Kadınlar için askerlik gönüllülük esasına dayanıyor ve giderek daha çok kadın bu görevi seçiyor. Vicdan ret hakkı da mevcut. İsteyenler askerlik yerine sivil hizmette yapabiliyorlar. Ordunun mevcut hedefi 140 bin asker ama ihtiyaç halinde bu sayı hızla 100 binlere kadar çıkabilecek güçte. Askerler hizmet tüfeklerini evde tutabiliyorlardı. Ancak mühimmatı evde saklama uygulaması 2007'de kaldırıldı. Kurallar sıkı ama sonuç ortada. Silah çok, suç oranı düşük. İsviçre, her vatandaş bir askerdir anlayışını günlük hayatta da yaşayan bir ülke olmaya devam ediyor. İsviçre dışarıdan bakıldığında tam bir masal ülkesi gibi. Peki orada yaşamak gerçekten nasıl? Gelin bu günlük hayatın içine birlikte bakalım. Öncelikle dil çeşitliliği hayatın her anında kendini hissettiriyor. Sokakta Almanca, bir kafede Fransızca, trende ise İtalyanca konuşan insanları aynı anda duyabilirsiniz. Bu çok dillilik sayesinde İsviçreli olmak tek bir teknik kimliğe bağlı değil.
ortak değerleri paylaşan farklı dillerdeki insanları ifade ediyor. Ülkenin para birimi ise İsviçre frangı. Özellikle turistik bölgelerde euro ile ödeme yapabilirsiniz. Fakat para üstüne her zaman İsviçre frangı olarak alırsınız. İsviçre, Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri. Frank değerli, fiyatlar yüksek. Yani bu ülkede yaşamak güzel ama bir o kadar da pahalı. Cüzdanınızdaki para hızla eriyebilir. Gelelim maaşlara. İsviçre'de standart bir çalışanın aylık medyan net geliri yaklaşık 5100 frank. Sektörlere göre bu rakam değişiyor. Finans sektöründe 7900, bilişimde 7100, sağlıktaysa 5000 frank civarında. Ülke çapında tek bir asgari ücret yok. Bazı kantonlar kendi taban ücretlerini belirleyebiliyorlar. Tabii bunlar net maaşlar değil. İçinden bazı zorunlu kesintiler düşülüyor. Aylık olarak sosyal güvenliğe, işsizlik sigortasına, mesleki emekliliğe, kaza sigortasına ve gelir vergisine belirli oranlarda kesinti yapılıyor. Bir de zorunlu sağlık sigortası var fakat bu bodrodan kesilmiyor. Çalışan kendi maaşından aylık prim halinde ödüyor. Aylık primi genelde 300 ila 450 frank civarında. Giderler tabii bununla da bitmiyor. Kiralar çok yüksek. Zürih ve Cenevre'de 2 odalı bir daire rahatlıkla 2500 frankın üzerine çıkabiliyor. Ulaşım da pahalı. Bu yüzden birçok kişi yıllık bedeli yaklaşık 4000 frank olan sınırsız tren aboneliği kullanıyor. Hatta çöp bile özel. Ücretli belediye torbalarına atılmak zorunda. Kuralın dışına çıkanaysa ceza geliyor. Son yıllarda fiyatlar yukarı yönlüydü. Ama 2025'e geldiğimizde manzara biraz daha yumuşadı. Yıllık enflasyon neredeyse sıfır. Merkez Bankası faizi sıfıra çekti. Kısacası İsviçre hala pahalı. Ama ekonominin geneli taş gibi sağlam. Cinsiyet eşitsizliği ise ülkede hala sıcak bir gündem maddesi. Kadınlara oy hakkının 1971'de verildiğini söylemiştim. Bugün bile bu gecikme hala bir sembol. İş hayatında kadınların katılımı yüksek fakat ücret farkı sürüyor. Özellikle özel sektörlerde ve üst düzey pozisyonlarda bu fark daha da açılıyor. Annelik izni 14 haftayla sınırlı. Babalık izni ise ancak 2021'de 2 hafta olarak yasalaştı. Kreşler pahalı, yer bulmaksa hayli zor. Bu yüzden kadınların önemli bir bölümü yarı zamanlı çalışıyor. Bu da kariyerlerini yavaşlatıyor. İşe alım sürecinde ise Avrupa Birliği vatandaşları İsviçrelilerle aynı haklara sahip. Bu iki grubun dışındaki ülkelerden gelenler içinse bir kota sistemi var ve isimler çoğunlukla yüksek vasıflı pozisyonlara veriliyor. Gelelim sosyal düzene. İsviçre'de iş ve özel yaşam dengesi dışarıdan göründüğü gibi düzenli ve sakin. Haftalık çalışma süresi genelde 42 saat. Fazla mesai yapmak pek makbul sayılmıyor. İşi zamanında bitirip çıkmak bir erdem olarak görülüyor. Ev yaşamı ise oldukça özel. Komşuluk ilişkileri mesafeli ama saygılı. Apartman kurallarına uymak çok önemli. Genellikle akşam 10 ila sabah 7 arasında sessizlik saatleri uygulanıyor. Pazar günleri ise kurallar daha da katı. Çoğu apartmanda pazar günü çamaşır makinesi çalıştırmak, elektrikli süpürge kullanmak ya da duvar delmek gibi gürültülü işleri yapmak yasak. Bu bir kanun değil ama yerleşmiş bir pazar istirahati kültürü. Temizlik ise adeta ulusal bir erdem. Sokaklar tertemiz, yerde çöp görmek neredeyse imkansız. Evsel atıklar marketlerde satılan özel ve ücretli belediye torbalarına konuluyor. Bu kirleten öder mantığına dayalı bir sistem. Yanlış torba kullanıyorsanız görevliler çöpünüzü açıp bir fatura gibi adresinize ait bir iz arıyorlar ve 300 ila 350 frank arasında bir ceza kesebiliyorlar. Sosyal hayat sakin ve kurallı. İsviçreliler genel olarak mesafeli, özel alana saygılı, dürüst ve güvenilir olarak biliniyor. Ve tabii ki dakiklik. Randevuya tam saatinde gitmek bir saygı göstergesi. 5 dakika gecikmek bile hiç hoş karşılanmıyor. Hatta yerel bir esprileri bile var. Bir İsviçreli ile buluşacaksan 2 dakika erken gel. 2 dakika geç kalırsan özür dile. Bu düzen ve kurallara bağlılık günlük yaşamın her alanında kendini gösteriyor. Yaya geçidine adım attığınızda arabalar durur. Ama kırmızı ışıkta yol boş bile olsa geçmek hiç hoş karşılanmaz. Çocuklara da bu disiplin küçük yaşlarda aşılanıyor. Birçok çocuk okula tek başına gider. Erken yaşta sorumluluk almaları teşvik ediliyor. Kısacası İsviçre'de günlük yaşam rahat ama pahalı. Kurallı ama huzurlu. Şehir merkezinde finans ve teknoloji akarken
Sadece 15 dakika ötede göller, Alp manzaraları ve sessizlik başlıyor. İşte bu denge sayesinde İsviçre, yaşamak için en çok arzu edilen ülkeler listesinde zirvede. İsviçre'nin eğitim sistemi hızlı, işe dönük ve esnek. Zorunlu eğitim yaklaşık 11 yıl sürüyor ve bir çocuk 15-16 yaşına geldiğinde temel eğitimini bitiriyor. Gençlerin yaklaşık %70'i mesleki çıraklığa, %30'uysa akademik liseye gidiyor. Çıraklık dediğimiz şey tam anlamıyla işi iş üzerinde öğrenmek. Haftanın çoğu bir şirkette çalışarak, haftanın 1 ya da 2 günü ise meslek okulunda ders alarak geçiyor. Bu program ise ortalama 3-4 yıl sürüyor. Peki bu sistem kariyeri kilitler mi? Tabii ki hayır. Sistem oldukça esnek. Mesleki diplomayla Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne, hatta özel köprü programıyla klasik üniversiteleri bile geçmek mümkün. Sonuç olarak okul hayatı işin bir provası değil kendisi. Bu da genç işsizliğini düşük tutup mezunları iş hayatına hazır hale getiriyor. İsviçreliler ilk temaslarda kibar ama mesafeli. Güvense zamanla kuruluyor. Gündelik görgü kuralları hayatın her yerinde var. Örneğin yaya geçidinde duran bir sürücüye el kaldırıp teşekkür etmek gibi küçük jestler önemli. Çocuk yetiştirme anlayışı özgürlük ve sorumluluk dengesine dayanıyor. Doğada oyun oynamak ve kulüp etkinlikleri çok yaygın. Trafikte kurallar net ve cezalar caydırıcı. Hız sınırını aştığınızda radar affetmez. Toplu taşımada biletsiz yakalanmanın ilk cezası ise 100 frank. Düğün konvoyunda uzun uzun korna çalmak bile bir komşu şikayetiyle kötü sonuçlanabiliyor. Kısacası kurallara uymayan kişi sosyal baskıyı hemen üzerinde hissedebiliyor. Kimine göre bu düzen fazla kuralcı, kimine göre ise örnek bir toplum. Gerçek ise muhtemelen ikisinin ortasında. Ritme uyduğunuzda hayat pürüzsüzce akarken, uymadığınızda sistem sizi nazikçe, gerekirse de cezayla uyarıyor. Elbette bunca övgünün yanında İsviçre'nin de gölgede kalan yanları var. İlk olarak çok kültürlü bir ülke olmasına rağmen ayrımcılık tamamen yok olmuş değil. Resmi araştırmalar her 6 kişiden birinin ırkçı muameleye maruz kaldığını gösteriyor. Devlet bu konuyu ciddiye alıyor ve 2024'te ırkçılıkla mücadele için ulusal bir strateji onayladı. Vatandaşlık yoluysa oldukça yokuşlu. En az 10 yıl kesintisiz ikamet, her dilde yeterlilik, temiz bir sicil ve ülke bilgisi sınavları gibi birçok şart var. Süreç genelde 2-3 yıl sürüyor. Ülkede doğup büyüyen pek çok ikinci nesil için bile bu yol epey uzun. Hayvan hakları konusundaysa İsviçre çok ileri bir düzeyde. Köpeklerde mikroçip zorunlu. Koban ya da kuş gibi sosyal hayvanların tek başına beslenmesi yasak. En az 2 hayvan olarak tutulmalı. Istakozu canlı olarak kaynar suya atmak da yasak. Önce bayıltmak zorundasınız. Hukuken de hayvan bir eşya olarak görünmüyor. Zenginlik tablosunun içinde sert bir gerçek daha var. Gelir eşitsizliği düşük kalsa da servet dağılımındaki uçurum oldukça büyük. Üstteki %1'lik kesim toplam servetten dev bir pay alıyor. Barınma sorunu da büyük şehirlerde ciddi bir baskı yaratıyor. Bir başka zor başlık ise ruh sağlığı. Yüksek refah beraberinde büyük beklenti baskısını da getiriyor. Yılda 1000'i aşan intihar vakaları Avrupa ortalamasının üzerinde bir orana işaret ediyor. Yardımlı intiharın yasal olması da bu istatistikleri etkileyen bir faktör. İklim krizi ise Alpleri doğrudan vurdu. Buzullar son yıllarda dramatik bir şekilde küçüldü. Bu da su kaynaklarından tarıma kadar geniş bir etki alanı demek. Kısacası İsviçre, güçlü kurumların ve yüksek yaşam kalitesinin ülkesi. Ama aynı zamanda ayrımcılıkla mücadele eden, barınma maliyetine, ruh sağlığından iklim risklerine kadar uzanan ciddi gündemlerin de ülkesi. Güzel tarafı şu, bu sorunlar saklanmıyor. Veriye dayalı olarak tartışılıyor ve çözüm için adım atılmaya çalışılıyor. Tüm bu tartışmalı konulara rağmen İsviçre'nin yaşam standartları dünya çapında övgü topluyor. Suç oranı düşük, havası temiz, trafiği düzenli, sağlık hizmetleri ise kaliteli. Ancak bu avantajların bedeli katı kurallar ve aşırı düzen kültürüyle yaşamak. Kimi insanlar bunu bir huzur kaynağı olarak görürken kimileri altın kafes benzetmesi yapıyor. Ama bence düzen ve kurallar olmadan bu refahta pek mümkün değil. İsviçre hem güçlü yönleri hem de tartışmalı politikalarıyla farklı duygular uyandırıyor.
tarafsızlık geleneği, yüksek refahı ve düzenli yapısıyla öne çıkarken, göçmen politikaları, yüksek beklentilerin yarattığı baskılarla da yüzleşiyor. Bu yüzden zenginlik nedir, mutluluk nedir, düzen içinde özgürlük mümkün mü gibi soruları insanlara düşündürüyor. Kimileri için bu yaşam bir rüya, kimileri içinse fazla sakin ve kuralcı. Ama kesin olan şu: İsviçre saati gibi dakik, sözü gibi güvenilir bir ülke. İsviçre yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım hem gezginler, hem orada yaşamayı düşünenler, hem de karşılaştırmalı bakmayı sevenler için faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.